Söylentilerin bazıları. Bir zamanlar kar gibi beyaz tüylere sahip olan baykuşların bir gün Yunan tanrıçası Athena'nın gazabına uğradığını söyler. Ve bu bölümde baykuşun sembolizmini inceleyeceğiz. Baykuşlar Yunan mitolojisinde sayılan ve saygı duyulan tanrıça Athena'nın kargalardan önceki biricik yoldaşları olarak tasvir edilmektedir. Baykuşların geceleri görme yeteneklerinden etkilenen tanrıça, kargalarını değiştirip yerine baykuşları getirir. Sembolizm okumalarında iki hayvanın ortak noktada buluşacağını göreceğiz. Ancak bu dil, baykuşları kargadan ayıran noktalarda yaratmıştır. Bu sembolizmin farkındalığına varmak adına özellikle Athena'nın doğumuna dair olan hikayeler oldukça çarpıcı bir bağlam kurmamızı sağlar. Metis'in hamile kaldığını öğrenen Zeus, sonunun tıpkı Kronos gibi olmasından dehşet duyarak Metis'i yutar. Rahminde bir bebekle Zeus'un bir parçası olan kadın uzun süre bu ilginç hapishanede hayatta kalmaya devam eder. Zeki Zeus, onun bir kurtuluş, karmayı sonlandırma olarak görse bile bebek tam bir savaşçıdır. Böylece Zeus'un baş noktasından çıkmak için içeride, anne rahminden çıkmaya çabalayan bir bebek gibi çabalar. Başının ağrılarından kıvranan Zeus, yanında demir ve ateş tanrısı Hephaistos'u çağırarak alnına keskin bir baltayla vurmasını emreder. Tanrıların yücesi Zeus'un isteği Hephaistos'u şaşırtır. Bu deliliği kabul etmek istemez ancak Zeus kararlıdır. Böylece emirleri kesin olan Tanrı'nın arzusu yerine getirilir. Baltanın indiği yerden zafer nidaları atarak çıkan bir kız çocuğu belirir. Söylentiler Athena'nın babasının başından doğması sırasında tamamen zırh içerisinde olduğunu, elinde tanrıçasının önemli semboliklerinden biri olan mızrağıyla beraber çıktığını söyler. Olimpos tanrıçasının eşine rastlanmayan doğumuyla şaşırıp kaldığını ifade eder. Zamanla Athena, Zeus'un biricik kızı, savaş sırlarını emanet ettiği tek kişi olur. Baş bölgesinden doğması sembolik olarak zekayı, bilgeliği ifade eder. Athena da tıpkı sembolik ifadelerdeki gibi bilgelik tanrıçasıdır. Ayrıca onun doğumu ne olursa olsun hak ettiği bir durumdur ki tanrıçayla adalet, hak ve hukuk gibi kavramları özdeştirir. Athena hakkında söylenecek pek çok söz, mit ve hikaye vardır. Ancak biz baykuşları anlatmaya devam edeceğiz. Fizyolojik özelliklerine baktığımızda göreceğimiz ilk şey, diğer kuş türleri gibi gözlerinin her iki yanda olmamasıdır. Tıpkı insanlar gibi gözleri yüzüne ortalanmıştır. Ancak bu gözleri oynatamazlar. Bakış açılarının genişliği, başlarını 270 dereceye kadar çevirme yeteneklerinden gelmektedir. Böylece etrafta olan bitenleri sezinlemek için harika bir sembolizmdir. Baykuşlar gece kuşlarıdır. Geceyle bağlantılı çalışırlar. Hava gece çıkarlar. Görme yetilerinin ötesinde üstün sezgi yetenekleriyle hareket halinde olurlar. Bir baykuşun gözlerinin içine baktığınızda korku, hayranlığı ve dehşeti aynı anda hissetmek mümkündür. Oldukça yetenekli dinleyicidirler. Gece ve korkutucu gözleriyle birçok kültürde öteki dünya, ruh ve bilgelikle özdeştirilir. Aynı zamanda avlanma sırasında sessizliği sağlayan nefes kesici güzellikteki tüyleri sayesinde gecenin hayaleti olarak anılırlar. Sembolik olarak eylemlerini gizleme, saklama veya saklanma noktalarında fayda sağlayabilir. Antik Yunan ordusunun inanışları arasında savaş sırasında başlarının üzerinden eğer bir baykuş geçerse zaferi beraberinde getirdiğini inanırlardı. Sonuçta Athena'nın temsili olan bu kuş, savaşta bu güçlü ve bilge kadının yanımızda olduğunu gösterir. Aynı zamanda göz kapakları diğer kuşlardan farklı olarak alttan üste kapanır ve mavi ışık olarak adlandırılan frekansı gören tek kuş türüdür. Böylece sembolizmde olanın ötesini görme anlamını barındırır. Kulakları birbirinden oldukça uzak konumdadır. Bu sayede kendilerine geniş duyma alanı sağlar. Bu da
hayata farklı bakmayı ve duymayı ifade eder. Eski Anadolu topraklarında baykuş ötüşünün duyulduğu evden ölü çıkacağına inanılırdı. İnancın benzerini Roma, Mısır ve Kızılderili kültüründe de görürüz. Geçmişte baykuş türünün ölümle ilişkilendirilen sembolizmi yüzünden bu hayvanın gereksiz yere ve çok fazla katledildiğini görürüz. Oysa bu kuş türünün öldürülmesi haşereleri ve yılanların sayısını artırarak ekosistemi olumsuz etkiler. Delice bakışlarıyla başarılı bir gözlemci olan baykuşlar sessizliğin bilgeliğinden kuşku duymaz. Sessizliğin içinde harekete geçmeyi, çokça düşünüp planlayarak harekete geçmeyi sembolize eder. Karanlıkta görme yetileri hayatlarımıza akan sembolik ifadelerde belirsizlikten kurtulmanın yalnızca iç sesimizi dinlememizle mümkün olacağını ifade eder. Aradığın her neyse içinde bulacaksın der. Hayatınızın belli noktalarında, rüyalarınızda, bir resimde ya da ormanda gördüğünüz baykuşların gözlerinin içine bakın. Size anlatmak istediği sembolizmi gözlerinde yansıyan ruhunuzda bulacaksınız. Baykuşlar iç mekandan çok dış mekana hizmet eden bir enerjidir. Özellikle negatif ve kötü enerjileri dışarıda tutmak için balkonda, dış kapıda bu sembolizmin figürünü kullanabilirsiniz. Bilginin doğru kullanılmak istediği yerlerde, içsel görüş, sezgisel farkındalık gibi alanlarda baykuş sembolizmi kullanmak oldukça güzel çalışabilir. Ticarette kazanç sağlamak, fırsatları doğru kullanmak için baykuş sembolizmi oldukça yararlı olabilir. Kitap, araştırma, araştırdıklarını iletme gibi alanlarda çalışan kişiler için vazgeçilmez sembolizmlerdendir. Genel olarak baykuş bizlere şu kavramları sunar: bilgelik, farkındalık, sakinlik, içsel görü ve sezgi, farklı olmak ve duyarlılık. Bugün baykuşlar kadar güzel bir hayvanı yakından inceledik ve sembolizmine dair birkaç şey öğrendik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.